Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Kingshot krallık transferinin yakında açılacağını bildirdi. Burada biraz bize üstünkörü bilgiler vermiş ama ben size çok daha güzel bir rehber hazırladım. Yani bayağı bir uzun aslında. Ee, Normalde her videoyu doğaçlama çekiyorum, giriyorum, konuşuyorum. Her şeyi anlatmaya çalışıyorum unuttuğum bir yer olmaması için. Burada biraz detaylı ve uzun bir konu. Ve bu videonun sonunda King Shot'ta bir hareket yaptırıyorum size. O hareketi yapınca arkadaşlar inanılmaz bir şekilde öne geçiyorsunuz ve diğer oyunculara fark atıyorsunuz. Bunun da videonun artık ilerleyen kısımlarında bir yerde anlatacağım. Şimdi videoyu beğenip yorum yaparsanız ben de size çok detaylı bir şekilde tane tane notlarımı okuyacağım ve krallık transferi, sunucu transferini çok detaylı bir şekilde anlatacağım ve aklınızdaki tüm soruları gidereceğim. Yine bu videoya rağmen benim anlatamadığım, sizin anlamadığınız bir şey olursa yorumlarda sorarsanız Telegram ya da Discord kanalımız ya da Instagram'dan bireysel çok cevap veremiyorum ama Discord ve Telegram'daki soru cevap kanallarından arkadaşlarımız yardımcı olacaktır. Videonun sonunda oyundaki en değerli bilgiyi vereceğim size. İleriye gidin demişim. Sunucu transferi eee, bulunduğunuz sunucudan farklı bir sunucuya hesabınızı ışınlamanıza yardım eder arkadaşlar. Yani kendi hesabınızı alıyorsunuz, farklı bir sunucuya götürüyorsunuz. Hesabınızda hiçbir şey, gücünüz, çantanızdaki hiçbir şey değişmeden oraya gitmiş oluyorsunuz ve artık o sunucunun bir parçası oluyorsunuz. Artık o sunucuda oynuyorsunuz. Sunucu transferi, krallık transferi bu demek aslında. Krallık transferi eyaletinize 150. günden sonra gelir. Peki 150. günü nasıl anlayacaksınız? VIP'e basarsınız. Burada ard arda giriş yaptıysanız kaçıncı günde olduğunuzu bilirsiniz. Ya da benim gibi hesaba girmediyseniz ise burada bir anıt var. Anıtı bulun. En yukarıya çıkın arkadaşlar. Burada bir tarih yazıyor. Bu oyuna başladığı, sunucunun başladığı gün dolar zaten. Şu an bulunduğunuz tarihten bu tarihi çıkarın ve sunucunun kaçıncı günün olduğunu, yaşını bulun, hesaplayın. 150. günden sonra direkt net gelir diye bir şey demiyorum ama 150-170 arası kesin geliyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi şurayı açalım ve devam edelim. Transfer olabilmeniz için transfer biletine ihtiyacınız var arkadaşlar. Bilet maliyetleri, fiyatları neye göre değişiyor? Sizi bir transfer skoru belirliyor oyun. Bulunduğunuz transfer grubuna göre çok değişkenlik gösteriyor bu. Mesela grup 1'de 1 ile 25 arasındaki oyuncular çok fazla para yatırıyorsa, çok güçlüyse siz onlara göre zayıf bir oyuncuysanız sizden az bilet ister. İkinci ve en önemli, ondan da daha değerli şey, sizin kendi kişisel gücünüz çok değerli arkadaşlar. Kişisel güçten kastım kesinlikle asker gücü değil. Askerin hiçbir önemi yok. Fırın seviyeniz 30 ve 30'dan sonraki gelen seviyeler bu değerli. Ondan sonra şef donanımlarınız, tılsımlarınız, vali donanım tılsımı yani. Kahraman donanımlarınız yani oyunda size istatistik veren her şey sizin transfer skorunuzu belirler. Ve bu transfer skoruna göre size bir bilet maliyeti çıkarır. Biletsiz transfer olamazsınız. Ben Kingshot'ta değil de Whiteout'ta ilk transfer geldiği zaman aylık böyle 1000 lira, 1000-1500 lira yatıran bir oyuncuydum. İlk transferinde benden 7 tane bilet istemişti. Zaten onu da ittifak mağazasında her hafta alarak elde edebilmiştim. Çok yüksek yatırımlı balina dediğimiz arkadaşlar için sınır 50 diyebiliyorum, maksimum sınır. Bazı eyaletlerde Whiteout'ta bu 75'e çıktı diyorlar ama ben 50'den fazlasını görmedim. Maksimum da 50 bilet istiyor. Birazdan bilet fiyatlarına falan da değineceğim. Adım adım gitmeye devam edelim. Ee, Neye göre değiştiğini söyledik. Transfer skorunuzu söyledik. Ortalama istediği bilet sayıları. Düşük yatırımlı bir oyuncudan 6, 7, 8 bilet ister. Ya tahminim bunlar benim. Biraz orta yatırımcı, biraz daha orta miktarda paralar atıyorsanız eğer 10-15 bilet arası ister. Yüksek yatırımlarda da 25-30 biletten fazla istiyor zaten. Bilet maliyetlerini anlattık. Tamamdır. Gruba göre değiştiğini de söyledik. Şimdi eyalet grubu fırın seviyesi. Peki mevcut eyalet grubu ne demek? Burada krallık transfer grubu var. Grup bir, grup 2 ve grup 3. Şu an birinci sunucudan 175. sunucuya kadar açıldı arkadaşlar. Bu demek olmuyor ki siz birden 175'e gidebilirsiniz diye, zaten asla bir şey yok. Grup 1'deki oyuncular sadece grup 1 içinde gidebilir. Yani 1 ile 25 arasındaki eyaletler arasında ileri ya da geri gidebilirler. Siz 70. sunucudaysanız ya 68'e göre dönebilirsiniz ya da 175'e kadar gidebilirsiniz. Yani gruplar tamamen bu. Peki bu grupları neye göre belirliyor? Muhtemelen şöyle, muhtemelen değil, %100 de zaten. Mesela grup 1'de diyelim ki Gen 4 kahramanlar var ve Gen işte 25. sunucuda da Gen 4 kahramanlar geldi. Aynı genin içindeki kahramanlar olacak. Aynı fırın seviyesi olacak. Aynı Helios olacak. Aynı şef donanımı geliştirmeleri olacak. Seviye olarak oyuna ilerleyen zamanlarda sarı donanımlardan sonra kırmızı donanımlar geliyor. İşte yeni Helios askerler açılıyor. T12 T11 askerler pardon.
Bunlara göre gruplar oluşturuluyor. Yani siz Gen 3'teyken çıkıp da Gen 4'e gidemezsiniz. Gen 3'teyken Gen 2'ye geri dönemezsiniz. Tamamen kendi grubunuz içinde hareket edebilirsiniz. Transfer gelmeden 4-5 gün önce bu şekilde size gruplarınız belirlenir. Biz de bunu Whiteout'ta şey olarak yapıyoruz. 3 ay sonra hangi grupların geleceğini bildiğinde Excel tablosunu yaptık ama Kingshot'ta şu an öyle bir şey yapmadık. İleride belki buna da oturur, birkaç gün uğraşır. Bunu da yaparız. Sizden bir talep gelirse. Gruplar bu şekilde oluşur dedik. Tamamdır. Transfer olurken çantanızdaki hiçbir şey kaybolmaz arkadaşlar. Sadece şehrinizdeki şuradaki pardon, şurada kaynağa tıkladığımızda göreceksiniz. Şuradaki korumasız kaynaklar var ya arkadaşlar. Buradakiler korumalı oluyor. Üsttekiler korumasız oluyor. Buradaki korumasız kaynaklarınız silinecek. Zaten bir eyalette transfer olurken transfer ol tuşuna bastığınızda sizi uyaracak. Korumasız şu kadar kaynağın var. Transfer olmak istediğine emin misin diye. Yani hesabınızdan giden tek şey buradaki korumasız kaynaklarınız olacak. Bilginiz olsun. Çantanızdaki hiçbir şey azalmayacak. Elmastır, işte has altındır ya da buradaki şef donanım malzemeleri, mitikler her şey olduğu gibi sizinle birlikte gelecek. Şimdi bir eyalete, bir krallığa gidebilmeniz için karşılamanız gereken bazı şeyler var, şartlar var. Hemen o şartları size madde madde söyleyeyim. İlk olarak güç sınırı var. Eyalet transferi geldiği zaman eyaletlerin başkanları kendi eyaletlerine bir güç sınırı belirliyor. Diyelim ki sizin 50 milyon gücünüz var ya da 45 milyon gücünüz var. Ya da başkansınız, kendi eyaletinize işte bir alt sınır var, bir üst sınır var, oyunun belirlediği, ona göre bir tanesini seçiyor. 50 milyon olarak sınır belirledi. Sizin bu eyalete gidebilmeniz için arkadaşlar 50 milyon gücün altında olmanız gerekiyor. Eğer 50 milyonun üstünde gücünüz varsa da gidebilirsiniz ama onun yöntemi farklı. Onu birazdan anlatacağım. Ama eğer gücünüz 51-52 milyon sınırında kalıyorsa tüm kahramanlarınızın seviyesini sıfırlayarak işte tatbikat kampını falan boşaltarak geçici olarak gücünüzü düşürebilirsiniz. Transfer olduktan sonra tekrar basabilirsiniz. Kahramanlarınızın üstündeki donanımları çıkarabilirsiniz. Bu şekilde birkaç milyonluk güçten kurtulup sınırdaki oyuncular geçebilir. Ama 50 milyonluk sınırı olan bir eyalete tutup da 70-80 milyon, 100 milyonluk bir oyuncu geçemez. Geçmesinin sadece bir yolu var. Onu da birazdan anlatacağım. İkinci olarak eyalete transfer olabilmek için askerlerinizin şehrinizde olması gerekiyor. Dışarıda toplama yapıp ya da savaşta falan olmaması gerekiyor. Üçüncü olarak ittifakınızın olmaması lazım ya da bir eyaletin başkanı olmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani ittifaktan çıkıp öyle transfer oluyorsunuz. Başkansanız geçmiş olsun, zaten transfer olamıyorsunuz. Gideceğiniz eyalette 3'ten fazla yan hesabınızın olmaması gerekiyor. Bu ne demek? Mesela bu hesap 68, 75'e gidecek, tamam mı? Ayarlar, karakterler dedim. Burada işte 75'e gidecek. 75. eyalette 3 tane yan hesap var. Bu dördüncü oluyor, gidemiyor. Ama orada 2 tane hesap var. Bunu da oraya götürebiliyorum üçüncü olarak. O şekilde düşünün. Kimsenin yoktur diye düşünüyorum. Buna takılanı olacağını sanmıyorum. Ee, İttifaksız dedik. Yan hesabınız olması gerekli. Tamam. Son transfer olmanızın üstünden 25 gün geçmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Her ay transfer gelecek. Ee, Yani 25 gün öncesine transfer olduysanız 26. günden sonra transfer olabiliyorsunuz. Fırın seviyeniz 30 seviye ya da bunun üstünde olmalı transfer olabilmeniz için. Aralarda falan duraksıyorum. Muhtemelen normal konuşsam duraksamam. Böyle notlar gözüm alıyor. Biraz da karmaşık yazmışım. O yüzden kusuruma bakmayın ama hiçbir şey atlamamak istiyorum. Normalde videolarda çok daha akıcı konuştuğumu fark etmişsinizdir. Şimdi notları bulmaya çalışıyorum. Şimdi transfer sınırı diye bir şeyimiz var. Her eyaletin transfer sınırı vardır. Transferde iki farklı eyaletler vardır arkadaşlar. Birisi öncü eyalet, diğeri ise normal eyalet. Burada yazar zaten. Şöyle bakalım, buraya da not olarak vermişlerdir. Evet, burada öncü eyalet ve normal eyalet diye yazıyor. Kaç olduğu yazıyor mu? Yazıyormuş. Normal eyaletlerin transfer sınıfı arkadaşlar 55'tir. 55 kişi gidebilir. Ama öncü krallıklara en fazla 30 kişi gidebilir. Öncü eyaletlerde şöyle bir şey vardır. Ee, 30 kişi gidiyor, özel davet hakları yoktur. Ama normal eyaletlerde 55 tane sınır vardır. 55 kişi geçebilir. Normal transfer daveti diye bir şey var. Normal transfer daveti 35 kişiye kadar atabiliyorlar. 3 tane de özel davet hakları oluyor. 20 de açık geçiş hakları oluyor. 20 kişi de direkt kimsenin davetine ihtiyaç olmadan son gün geçebiliyorlar. Bunların hepsini gün gün neler yapıldığını anlatacağım. Eğer normal davetler kullanılmadıysa, 35 tane normal davetiniz var dedim ya. Son gün illa 20 kişinin geçmesine gerek yok. Normal davetlerinizi siz kullanmadınız. 10 tane hakkınız kaldı diyelim.
Adamlar 20 kişi değil 30 kişi geçer. 30 kişi geçtikten sonra 55 hakkı doldurduktan sonra o toplam transfer limitini sonrasındaki elinizde kalan normal davetleri kullanamazsınız. Bilginiz olsun. O yüzden normal davetleri transfer gelmeden önce ya da geldiğinde transfer chatinden şey yaparsınız, rahat rahat ayarlayın. 55 kişi dolarsa davet haklarınız yanar, kullanamazsınız dedik. Hangi tür davetle geçerseniz geçin, bu oyunda kesinlikle transfer olurken bilet kullanmak zorundasınız. Oyunda biletsiz geçiş diye bir şey yoktur. Normal, özel veya açık geçişte kesinlikle oyun sizden bilet isteyecektir arkadaşlar. Öncü eyalette ise özel davet yoktur ve güç sınırı normal eyaletlere göre çok daha düşüktür. Öncü eyaletlerin transfer dönemi biraz zorlu geçer. Oyun bunu dengeler. Öncü eyalet demek zaten şu gruplar arasındaki muhtemelen en güçlü, muhtemelen değil kesin en güçlü eyaletlerdir. Oraya biraz daha sınırlar koyar ki güçlü oyuncuları çekip iyice aradaki uçurumu açmasınlar. Tamamen olay bu aslında. Eyalet transferi chat'i. Şimdi transfer sürecinin gün gün nasıl işlediğini söylüyorum arkadaşlar. Bu pazar günü eyalet transferi chat'i açılacak. Oyundaki dilinize göre Türkçesi Türkçe chat, İngilizcesi İngilizce chat, Arapsa Arapça chat gibi düşünün. Kendinize o chatten ekip arayabilir ya da bizim Telegram Discord kanallarımıza girip transfer sohbeti odamızdan Kingshot'ta şu sunucudayım falan tarzında kendi ekibinizi tanıtıp ya da kendinize eyalet arayabilirsiniz. Bizim en çok Discord ve Telegram kullanımı zaten şeyde oluyor. Transfer dönemleri kullanılıyor ve ben transfer zamanları YouTube'da akşam 9-9.30 gibi her gün şey açıyorum, canlı yayın açıyorum. Ve sesi arkadaşları alıyorum ya da chat'teki arkadaşların eyaletlerini tanıtıyorum. O şekilde size oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Sizler de canlı yayınımıza akşamları gelebilirsiniz. Çarşamba gününe kadar yani pazar açılıyor chat. Çarşambaya kadar chat yapıyorsunuz arkadaşlar. Çarşamba günü özel ve normal davetler açılıyor artık. Eğer bir eyaletin güç sınırından fazla bir gücünüz varsa ve gidemiyorsanız yani 50 milyonluk bir sınır var ve sizin 100 milyon 70-80 milyon gücünüz varsa size özel davet gönderirse başkan gücünüzü azaltmaya gerek kalmadan o eyalete gidebilirsiniz. Özel davet çok değerlidir, sınırlıdır ve o yüzden sadece balin oyuncular için kullanılıyor genelde. Eyalet transferinde 3 özel davet vardır ve her ay bir tane yenilenir. Diyelim ki siz transferde 3 özel davet attınız. Sonraki ay bir tane özel davet sizin hakkınıza gelecek. Eyaletinize bir hak olarak tanınacak. Ama diyelim ki 3 özel davetiniz var ve bir sonraki ay bu ay hiç kullanmadınız. Davetler duruyor. Sonraki ay 4 olmaz. Çünkü 3 tane sınırdır. Bilginiz olsun. Hani transfer yapmayacaksanız bile bir tane özel davetinizi kullanın ki bir sonraki ay yenilendiğinde bir özel davetiniz boşa gitmesin. Buna dikkat edin. Çarşamba günü davetler açıldığında normal davet alırsanız bunu bekletmeden gidin. Çünkü cuma olmadan önce transferi gerçekleştirirseniz gideceğiniz eyaletteki Kılıç Diyarı etkinliği için kayıt aşamasına yetişebilirsiniz. Ve o eyalette etkinliği oynayabilirsiniz. Cuma gecesi olduktan sonra geçiş yaparsanız bu etkinliğe katılamazsınız. Bu ve bunun gibi bir iki etkinlik herhalde. Normal geçiş Perşembe gecesi 3'te yani Cuma günü gece 3'te açılıyor arkadaşlar. Perşembe gece 3'te yani Cuma'ya bağlayan gece açılıyor. İnanılmaz bir şekilde hızlı olmanız lazım. Özellikle popüler bir sunucuya eyalete gidecekseniz gece 3 olduktan 3-4 saniye içinde o 55 davet çat diye bir anda dolabilir. Biz genelde bununla karşılaşıyoruz. Bilginiz olsun. Hızlı bir şekilde davranmanız gerekiyor. Şimdi transferle alakalı ekstra aldığım notları size söyleyeyim. Ve bunlar da çok değerli. En sonunda finalde de en önemli taktiği söyleyeceğim. Transfer olacağınız eyalete serbest geçişte farm hesaplarınızı götürebilirsiniz. Transfer biletleri çok pahalı. Normal mağazada bir tane bileti 230 liraya ikiye katlanarak fiyat gidiyor. Hani 230 liraya bir bilet alıyorsunuz. Sonra fiyat ikiye katlanıyor. Ama bilet fiyatı ikiye katlanmıyor. Nasıl? Birer birer artıyor. Yani 4500 liralık pakete geldiğinizde 5 tane bilet alabiliyorsunuz ve her seferinde 4500 4500 5 bilet geliyor. Muhtemelen gerçek hayatta uçak bileti alsanız daha ucuza gelir. O yüzden bilginiz olsun, transfer biletleri bayağı maliyetlidir. Transfer olmasanız bile bence ittifak mağazasında her hafta kesin bilet alın ve bunu biriktirin. Normal davet alırsanız eğer hemen geçmeseniz de gerek yok yani. İlla geçmek gibi bir zorunluluğunuz yok orada etkinlik oynamayacaksanız. Transfer etkinliği bitene kadar son dakikaya kadar geçebilirsiniz. Ama 55 sınır dolduysa gidemezsiniz. Ona dikkat edin. Görevlendirme ofisi ve revirde askeriniz varsa transfer olabilirsiniz. Problem değil. Yani White House Survival'da o şekilde. Umarım burada da öyle olur da videoda patlamam ben. Revirdeki ve görevlendirmedeki askerler sizin gücünüzü azaltmaz arkadaşlar.
Onlar da gücünüze eklenir. Transfer gücünüz olarak gözükür. Ne kadar orada askeriniz olsa da. Yani transfer olmak için gidip sakın askerlerinizi falan görevlendirmeye ya da revire göndermeyin. Transfer dönemi geldiği zaman arkadaşlar şuradan şey yapabiliyorsunuz. Şurada normalde birliklere, ekibe tıkladığınızda bunun üstüne tıkladığınızda hiçbir şey çıkmıyor. Transfer dönemi açıldığı zaman şunu fark edeceksiniz. Bunun üstüne tıklayın, bunun üstüne dağıt yazar. Yani yine White House Survival'da öyle. Buraya gelecek mi bilmiyorum. Muhtemelen gelir ama. Bu transferde olmasa bile illaki birkaç transfer sonra %100 eklerler bunu. Bakın tıklıyorum, hiçbir şey çıkmıyor. Transfer zamanı açıldığı anda buna tıklayıp askerleri dağıt diyebiliyorum. Revire ya da görevlendirmeye gitmiyor. Direkt siliniyor. Gücüm azalıyor. Diyelim ki bir yere gideceksiniz. 3 milyon 4 milyon gücünüz fazla kaldı. Her şeyi çıkardınız falan, yine yetmiyor. Size özel davet de atmıyorlar 3-4 milyon güç için. Ne yapacaksınız abi? Gireceksiniz. Burada piyade, süvari ve okçunuz varsa tabii ki gidip süvariye dağıtacaksınız biraz. Gücünüze göre zaten sayı yazıyorsunuz. Kaç gücünüzün azalacağını söylüyor size. Ona göre birkaç milyon güç düşürüp süvarilerinizi dağıtıp gidebilirsiniz. Tekrar şeyimize gelip notlarıma devam edeyim. Dağıtmak dedik. Tamamdır. Eyalet başkanı sizi eğer hapse attıysa, bir ceza verdiyse transfer olabilirsiniz. Bu transfer olmanıza engel değildir. Hesabınızda bir yere kadar ileriye transfer olabiliyorsunuz. Bunların gün sınırları var. 90 gün, 120 gün, 180 gün ileriye gidebiliyorsunuz. Bu da fırın seviyeniz 30'dan sonra seviyeler geliyor ya, 3, 5, 8 ve 10 gelecek. Ee, Fırın seviyesi 3 olanlar işte 120 gün ileri gidip, pardon, 90 gün ileri gidebiliyor. Fırın seviyesi 5 olanlar, has altın 5 olanlar 120 gün ileriye gidebiliyor. Fırın seviyesi has altın 10 olanlar, daha sizde yok, henüz gelmedi, 180 gün ileriye gidebiliyor. Bunlar çok çok ileride karşılaşacaksınız. Muhtemelen 6-7 transfer sonra gün sınırına takılırsanız sürekli ileri gidersiniz. O yüzden çok önemli bir konu değil şimdilik. Transfer gelmeden önce paket aldınız diyelim arkadaşlar. Haftalık paket gibi. Transfer olduktan sonra o paketleri gittiğiniz yerde tekrar alabiliyorsunuz. Yani yenileniyor. Ama tüm paketler için geçerli değil. Hangi paketler olduğunu şu an tam hatırlamıyorum. Eyalet transferi her ay gelecek arkadaşlar. O da bir bilgi olarak kalsın. Atladığım, unuttuğum bir şey varsa ya da anlamadığınız bir şey varsa lütfen bana yorumlarda sorun. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışayım. Transferle alakalı olsun ama lütfen. En azından bu videonun altında. Ya da çekmemi istediğiniz farklı bir video olursa onu da yazın. Ve şimdi size gelelim en büyük strateji ve taktiği. Arkadaşlar bu hesap sizin hesapmış gibi düşünün. İşte 68. sunucuda oynuyorsunuz. Eyaletinde diyelim ki gen kaç kahramanları var bir bakalım. Gen 3 kahramanları var. Gen 3 kahramanları 120. günde geliyor. Transfer geldiyse buraya ortalama 160-170. gündeyizdir diye tahmin ediyorum, tamam mı? Ben bu sunucuda başladım. Transfer olacağım zaman benim istediğim şeyi, yapmam gereken şey aslında şu. 68. sunucuda 100'ün üstüne doğru çıkmak. Çünkü neden? 68'de ben başlamışım. 150. gündeyim diyelim. 90. sunucudaki çocuk daha 150 günde değil, diyelim ki 120. günde. Ya da ben 200. gündeyim, o 150. günde. Direkt otomatik olarak 30 gün, 40 gün, 50 gün ileriye gidiyorum. Bu ne demek oluyor? Abi ben 30 gün boyunca e, ayı avı 2 günde bir oynuyorsun. 15 tane ayı avı o arkadaştan fazla oynamışım. Dökümhane Savaşı yani Kılıç Diyarı fazla oynamışım. İşte Buz Ateşi Madeni, bizim Whiteout'taki buradaki ismi gelmedi. Eternity bilmem ne Reach diye. O etkinliği. Ya oyundaki tüm etkinlikleri fazladan oynadım. Adamdan 30 gün boyunca fazla kaynak topladım. 30 gün boyunca fazladan burada sandık aldım. Ne bileyim, savaşlara girdim. Kale savaşı. Her şeyden fazla fazla ödül aldım. Gittiğim anda zaten ileriye doğru arkadaşlar, oradaki kişilerden çok daha öne geçeceğim. Yani şöyle düşünün, ben bu oyuna burada başlıyorum. 30 gün oynuyorum. Sonra arkadaşıma diyorum gel bizim sunucuda hesap aç. O 30 gün sonra bu sunucuda başlıyor. Aramızdaki fark tam olarak bu oluyor aslında. Hani o yüzden ileriye gitmek kesinlikle bu oyunda, özellikle düşük yatırımlı oyuncuların yapması gereken en önemli şey. Özellikle böyle aşağı sunuculardaysanız, ilk 150 sunucudaysanız falan ileriye doğru gidin. Çünkü bir yerden sonra ilk sunuculardaki oyuncular sıkılıyor ve oyunu bırakıyorlar. Biraz daha aktif eyaletlere doğru ilerlersiniz. Peki 68. sunucuda ben olsam burada nereye giderdim? Hemen şöyle bakayım. 68 ile açılmış. İnanılmaz şanslıyım abi. Bak, açılıp açılabilecek en iyi grup açılmış. Direkt 68'den 175'e atlardım. Hani ya da 175 değil, ne yapardım? 170 ile 175 arasında o 5 eyaletten bir tanesini beğenirdim ve oraya transfer olurdum. Bununla alakalı eyalet transferinde eyaletimizi neye göre seçmeliyiz, neler yapmalıyız? Artık bu kısımlara çok girip uzatıp sıkmak da istemiyorum. Bunu isterseniz eyalet transferi geldiğinde canlı yayınlarda size
Eyaletinizi neye göre seçmelisiniz? Çünkü gittiğiniz eyalet çok değerli, çok önemli arkadaşlar. Zırt pırt transfer olamayacaksınız. Hani gittiğiniz yerde en kötü bir ay geçireceksiniz. O da biletiniz varsa, yoksa bilet biriktirmeye devam edeceksiniz ya da bilet satın almak zorunda kalacaksınız. O yüzden gerçekten doğru eyaleti seçmek çok çok önemli. Bizim bazı taktiklerimiz var transfer olurken. Ölü eyalete gitmek, normal eyalete ya da güçlü eyalete gitmek. Onları da tek tek detaylı bir şekilde canlı yayınlarda anlatacağım ve bazı arkadaşlarımızı da canlı yayında sesle alıp onlara uygun sunucuyu, krallığı seçiyorum. Siz de canlı yayınlarımızı takip edip bildirimlerinizi açıp kanala abone olursanız sizin de hesabınıza transfer konusunda yardımcı olmaya çalışırım canlı yayınlarda. Bir yandan hızlı konuştum. Aralara çok es verdim, ığladım falan. Dediğim gibi kusura bakmayın. Tamamen bir şey atlamamak için notları okuduğum ilk videom oldu. Sonraki videoları tamamen yine bilgilerimi, tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Instagram, Discord, Telegram ve WhatsApp grubumuza 6.000 kişilik topluluğumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsi videonun açıklamalarında mevcut. Beni de takip ederseniz Instagram'dan sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.